Herkese merhaba. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu haftaki videomuz Hacı'nın doğduğu evden olacak. 15 saatten fazla süren yolculuğun ardından Hacı'nın evine adım atar atmaz 2 gol birden yedim. Birincisini izliyoruz. Eşi Tayfun abiyi kumar masasında yakaladıktan sonra ortalığı ayağa kaldıran Saniye abla gibi hiç susmadılar. İkinci golü ise şu anki ev sahibi Stajko ailesinden yedim. Röportaj değil yalan haberlerle. Hem Stajko ailesini hem de Hacı'yı mağdur eden bazı gazeteciler yüzünden Stajko ailesi röportaja izin vermedi. Düşünsenize 15 saatten fazla yol gelmişsiniz, tüm yolculuk boşa gidecekken öğrendiğim bir hikaye ile her şey değişti. Pele'nin yaşayan en büyük 125 futbolcudan biri olarak gösterdiği, Maradona'nın futbolunu özlüyorum dediği, efsane 10 numaradan hüzünlü ama 10 numara hareket diyeceğiniz futbol hayatı dışında hiç duymadığınız bir hikaye ile karşınızdayım. Introdan sonra başlıyoruz. Yolculuğum ne kadar uzun sürse de duygularım da bir o kadar karmaşıktı aslında. Mutlaka sizin de hayranlık duyduğunuz ya da birinci sıraya yazdığınız bir isim vardır. George Hacı de benim için birinci sıraya yazdığım isimdir. Hangi evde doğdu, hangi sokaklarda oynadı, hangi köşe başında en sevdiği ekmek arası domates peyniri yedi. Nasıl bir mahalleden çıkıp dünyanın en efsane futbolcuları arasına adını yazdırdı. Bunlar yolculuğum boyunca aklımdan geçen onlarca sorudan sadece birkaçıydı. Bu videoda Hacı'nın Steaua Bükreş formasıyla 22 yaşında attığı golle Avrupa Süper Kupası'nı kaldırmasını, Juventus'a imza atması halinde Fiat'ın kurucusu Giovanni Agnelli tarafından Bükreş'te araba fabrikası kurulacak olmasını ya da Milan'a transferi halinde Berlusconi'nin çuvalla para vermesini size uzun uzun anlatmayacağım. Hatta Real Madrid'le 40 metreden golüne, Brescia ile küme düştükten sonra teknik direktör Lucescu'nun takımdan ayrılmasına rağmen gemiyi terk etmeyerek takımı şampiyon yapmasına, Brescia'dan sonra transfer olduğu Barcelona formasıyla 52 metreden attığı gole falan hiç girmeyeceğim. Meksika'ya mı gidecekti yoksa gerçekten Trabzonspor'a transfer olup farklı bir tarih mi yazacaktı? Maalesef bunları artık bilemeyeceğiz. Hacı 1996 yılında Galatasaray'a imza attığında Türk futbol tarihinde artık yeni bir sayfa açılmıştı. Açılmıştı açılmasına ama Türkiye'yi seçen Hacı için kader ağlarını özel hayatında farklı bir şekilde örecekti. Galatasaray'daki günleri attığı ve attırdığı gollerle, takım içi liderliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini ve beğenisini kazanan efsane isim ilk kötü haberi Galatasaray ile Erzurum deplasmanındayken alır. Yüzü morarır, çenesi kilitlenir. 28 Eylül 1997'de babasını kaybetmiştir. Hacı'nın o sakallı halini 40 gün boyunca yas tuttuğu günleri futbol severler dün gibi hatırlayacaktır. Babasının beklenmedik ölümü sadece efsane 10 numarayı değil, annesini de derinden etkiler. Hayat arkadaşını kaybeden Kiraz Sağcı artık kabuğuna çekilip son yıllarını huzurlu bir şekilde geçirmek ister. Bu yüzden oğlundan son bir isteği vardır. Yıllar önce tarım ve hayvancılığın para etmediği, köy hayatının getirdiği zorluk ve yaşam mücadelesi yüzünden terk ettikleri Saçeli'deki o köy evine geri dönmek. Yıllar sonra Kiraz Sağ'ın oğlundan istediği aslında annesinin içinde biriktirdiği bir özlemi de ortaya çıkarır. Hemen araya parantez açıp Hacı'nın doğduğu köy olan Saçeli ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse, Romanya'nın 5. büyük şehri olan Köstence'ye bağlı, günümüzde toplam nüfusu 2037 olan bir yerleşim birimidir. Bilinen Türkçe ismiyle ise Peletli. Burada yaşayan insanların %90'ı tarımla uğraşıyor. Zamanında Hacı ailesi de Yunanistan'ın Kavala şehrinden Lozan Anlaşması sonrasında nüfus mübadelesiyle göçünce onlar da burada tarım ve hayvancılıkla geçinmişler. Hatta köyün en güzel peynirinin Hacı ailesi tarafından yapıldığı da hala köylüler tarafından söylenmektedir. Futboldan kazandığı paralarla ailesini hep el üstünde tutan, tabiri caizse saraylarda yaşatan Hacı, annesinin son isteğini duyunca önce şaşırır, sonra da annesini kıramayıp tamam der. Fakat ortada büyük bir sorun vardır. Hacı ailesinden sonra
evin 3. sahibi olan Katinja Gaya ev için efsane isimden 50.000 lei istemiştir. Romanya şartlarında bu tutar bir ev için çok yüksektir. Efsane isim ne kadar pazarlık etse de ev sahibi bir türlü yanaşmaz uzlaşmaya. Hacı de sinirlenir ve derimi de ister misin diye Rumenlerin o meşhur sözünü söyler. Bizdeki canımı da mı alacaksın hesabı. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonrasında araya belediyenin de girmesiyle Katinja Gaya şu an görmüş olduğunuz evle ikna edilir. Fakat hikayenin asıl can yakan, hüzünlendiren kısmı da buradadır. Son günlerini bu evde geçirmek isteyen Hacı'nın annesi Kiratsa eve taşınamadan 1-2 ay önce tarihler 25 Şubat 1999'u gösterdiğinde 66 yaşında hayata gözlerini yumar. Babasının ardından annesini de kaybeden Hacı Saçele'ye yıllarca adım atamaz. Çocukluk hatıralarının yanında annesiyle yarım kalan hikayesi de vardır artık. Bir gün Hacı evin vergi borcunu ödemek için belediyeye gittiğinde bir türlü gidemediği bu evle ilgilenecek birini de bulmak ister. Ailesinin evinde 4 çocuğuyla yaşayan Liliana ile belediyede tanışır ve evin bakımını bu kadına verir. Efsane ismin hiçbir ücret istemediği bu kadın eve göz kulak olup bu şekilde Hacı ailesinin hatırasını yaşatacaktır. Ailesinin ölümünden sonra ilk defa 2005 yılında çocukları Kira ve Yanis ile bu evi ziyaret eden Hacı sahada yıllarca taşıdığı 10 numara formasının hakkını 10 numara hareketle futbol dışında da vererek doğduğu, çocukluğunun geçtiği aile evini kendisinden daha çok ihtiyacı olan Liliana Stajko ve ailesine herhangi bir ücret almadan bağışlar. Georgi Hacı bugün 58 yaşındadır. Hala Saçele'deki doğduğu evinin önü çamurludur. Asfalt atılmaz, yol hiç yapılmaz. Annesi için evi satın aldıktan sonra bir dönem boş kalan evin camları, pencereleri, kiremitleri çalınır. Kimse eve sahip çıkmaz. Saçele'nin girişindeki Hacı'nın o bölgede doğduğunu belirten tabela yetkililer tarafından yıllar önce sökülür. Kurduğu $1.000.000 akademiyi şehirden 35-40 kilometre uzaklıktaki altyapısı olmayan Saçele'ye değil de şehir merkezine yakın bölgeye kurduğu için hala suçlanır. En ufak olumsuzlukta medyada Rumen olmadığı ima edilir. Göçmen bir Makedon ailenin çocuğu olan Georgi Hacı bunca olumsuzluk ve eleştirilere rağmen her defasında gururla Rumen olduğunu söyler. Romanya bayrağını göğsünde, formasını ise sırtında gururla taşır. Kendisi hala Romanya'nın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur. Jübile yapalı 22 yıl olmuştur. İkinci bir acı gelmeyi bırakıp uzak ara yakınından bile geçen olmamıştır. Romanya futbolu için kurduğu akademi ile her yıl onlarca genci Romanya futboluna kazandıran efsane isim Farul Constanța ile de Romanya futbolunda yeni bir hikaye yazmaktadır. Bu yüzden Georgi Hacı Karpatların Maradona'sı değil, Karpatların bizzat kendisidir. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. İlk videoda verdiğim sözü tutarak takipçilerimden birine Hacı'dan imzalı şu an görmüş olduğunuz tişörtü hediye edeceğim. Ayrıntılar Instagram hesabımda olacaktır. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.